Ölüm döşeğindeki annesinin son arzusunu yerine getirmek için babası Pedro Páramo uzaklardaki köyüne gelen Juan Preciado, buranın artık kimsenin yaşamadığı bir yer olduğunu görür. Fakat köyde kimsenin olmamasına rağmen karşısına bazı kişiler çıkmaya ve ona hiç görmediği babasıyla ilgili anıları aktarmaya başlarlar. Peki bunlar kimlerdir? Bunlar o köyün hayaletleridir. Film, Latin Amerika'nın en iyi yazarlarından Juan Rulfo'nun 1955'te yayımlanan ve Meksika kültürünün köklerine indiği, katmanları olan inanç yapısını karmaşık karakterlerle aktardığı büyük romanından aynı adla uyarlanmış. Pedro Páramo, ölülerle ilişkileri, mesela Ölüler Günü gibi ritüelleriyle devam eden Meksikalıların ölen ancak unutulursa gerçekten ölür sözünü doğruluyor. Film, karmaşık sıralanmasına rağmen gayet net anlaşılan zaman dilimleriyle ve geçmişin ruhları aracılığıyla inanç, ihanet, aşk, zalimlik, şefkat gibi çok temel insani temalarla yüklü iç içe geçmiş hikayeler anlatıyor. Bu filmin en büyük avantajı, sinemanın en büyük yönetmenleri Alejandro Iñárritu, Ang Lee ve Martin Scorsese'nin görüntü yönetmenliğini yaparak 4 kez Oscar adayı olmuş Rodrigo Prieto'nun bu kez bizzat yönetmenliği üstlenmiş olması. Yönettiği ilk uzun metrajlı filmde görüntü yönetmenliğini de doğal olarak üstlendiği için romanın atmosferi ve ruhunu renkler, kadrajlar, atmosfer etkisiyle tam olarak yansıttığını düşünüyorum. Pedro Páramo büyüleyici bir film. Oyuncuları tek tek sıralamıyorum. Bilin ki en ufak role kadar hepsi çok iyi. Uprising'in senaryo yazarları arasında Güney Kore'nin ve dünyanın en iyilerinden İhtiyar Delikanlı, Hizmetçi, Ayrılma Kararı gibi filmlerin yönetmeni Park Chan-wook'un da olması filmi seyretmeden bir artı oldu benim için. 16. yüzyılda Chusan Hanedanlığı döneminde savaş, mücadele, isyan gibi başlıklarla geniş bir döneme yayılan hikaye, asillerle köleler arasındaki çatışmalarının fitilini ateşleyen Japon istilasının gölgesinde geçiyor. İki ana karakter, biri asil, diğeri köle olan iki erkek. Çocuklukları, birlikte büyürken geçirdikleri evreler, arkadaşlıkları, sonra iki düşman olarak birbirlerini avlama stratejileri çok sayıda olay ve karakterle çevrildiğinden biraz yoğun. Ancak Uprising'in mekanlarından, dış çekimlerinden, grafik şiddetine kadar tam bir sinema duygusu, bir serüven filminin nabız atışları hakim. Bu da hikaye yapısı kadar görsel estetiğiyle de öne çıkartıyor filmi. Mesela finalde sisin bastığı sahildeki sahne, ürperti, dehşet ve merhamet gibi çok karmaşık duyguları bir arada barındırıyor. Güney Kore'den gelen Uprising, bu tür filmleri sevenlerin beklentilerini karşılayacak düzeyde. Greg Jardin, beden transferi üzerine kurulu, mesela pek anlaşamayan anneli kızının birbirlerinin bedenlerine girerek tam bir karmaşa yaşadıkları Çılgın Cuma'dan nedenle esinlendi bilemiyorum. Fakat bu beden değiştirme esprisini bir düğün öncesi toplanan 4 genç kadın ve genç erkek arasında kullanarak metni ve trafiği oldukça zor bir film çekmiş. Evet, başlangıçta çok cazip ama olaylar sarpa sarmaya başladıkça belki Greg Jardin için kağıt üzerinde gayet iyi akan ama seyirci için zorlayıcı bir hikayeye dönüşmüş. Hakkını yemeyelim. Yazar yönetmen Jardin, seyirciye kimin kim olduğunu anlaması için yardımcı oluyor. Çünkü bu beden değiştirme işi 2 defa ve finalde de bir kez daha ama bu kez farklı gerçekleşiyor. 103 dakikalık filmden zevk almak için giderek zorlandığımı ve bulmacayı çözme çabamla filmin seyir zevkinden uzaklaştığımı söylemem mümkün. Bir de çatışmaları, çelişkileri ve entrikaları karakterlerin ahlaksızlıkları üzerinden kurmak bu hikayede oldukça zorlayıcı olmuş. Yani tüm gelişmelerin, her şeyin başlangıcında bir olay var. O olaya baktığınızda ise bütün her şeyi tetiklemesi pek de mühim gelmiyor size işin doğrusu. Yine de severim böyle zorlanmayı diyorsanız İçinde Kim Var adlı kara komediyi seyredin derim.
Yakışıklı bir seri katil ile küçük çocuğunun yasını tutan genç annenin tesadüfen karşılaşarak av-avcı oyununun başlaması, gelişmeler ve final hiçbir anında sıkıcılığa düşmeden net, çok sert ve tavizsiz bir üslupla aktarılıyor. İki yönetmen, Brian Netto ve Adam Schindler, fiziksel ve psikolojik şiddet içeren bir açık hava korku gerilim filmi çekmişler. Adı Kıpırdama. Neden bu adın konulduğunu seyrederken anlayacaksınız. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın dışındaki nefes kesici doğada çekilen film, tuhaftır bir noktada bu güzellik nedeniyle de kendisini izlettiriyor. Az sayıda yan karaktere sahip Kıpırdama'nın başrolünü paylaşan iki oyuncusu da tam isabetle seçilmiş. 7 yıl önce Kardaki İzler adlı polisiye filmle tanıdığımız Kelsey Asbil çok zor bir rolde inandırıcı. Seri katili oynayan Finn Wittrock ise American Horror Story'nin gözde oyuncularından. Bu rol içinde biçilmiş kaftan. Evet, benzer filmler seyrettiniz. Fakat belki çoğundaki abartılardan ve uzatmalardan da sıkıldınız. Bu filmi bir solukta seyredeceğinizi düşünüyorum.